Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gamer Papers kanalından Elif. Bugün sizlerle SimStore'da yeni gelen genişleme paketi For Rent'i inceleyeceğiz. O zaman hazırsanız başlayalım. For Rent paketinden biraz bahsetmemiz gerekirse For Rent paketiyle yeni bir şehir eklendi. İsmi de Tomarang. Umarım doğru söylüyorumdur Tomarang. Bu arada Tomarang diye okunuyordur. Aslında bu paket birazcık da City Living paketine benziyor. City Living paketinde nasıl apartman dairelerini kiralayıp orada oturabiliyorsak, For Rent paketinde de aynı şekilde kendi yaptığınız evlere kiraya verebiliyorsunuz ya da kendiniz kiracı olabiliyorsunuz. City Living'den ayıran en büyük özelliği ise City Living'deki gibi bir apartman dairesine, sadece bir daireye oturmuyorsunuz, bir müstakil eve oturuyorsunuz. İsterseniz bu evi kendiniz yapıp dairelerini kiraya verebiliyorsunuz. İsterseniz de halihazırda olan bir yere kiralayabiliyorsunuz. Biraz da bu paketi oynarken keşfedelim istiyorum. O yüzden oynanışa geçelim. Ben burada bir tane karakter yarattım. Bu karakterimizin adı Amber Cherry. Çok ufak karakterimizin özelliklerinden bahsetmek gerekirse, Amber bir gezgin ve dünyayı dolaşmış. En sonunda da kendi şehri olan Tomarang'a gelip yerleşmiş. Burada çok tatlı, küçük bir tiny house yaptım onun için. Aynı zamanda da bir yaşam alanı kurdum onun için ve orayı kiraladım. Birazcık da yaşadığımız şehre bakmamız gerekirse Tomarang çok yeşillikli, çok ağaç dolu bir alan. Komşularımız var, apartman daireleri olan, müstakil evleri olan, belki bunları kiralayan. Çok tatlı bir yer. Tomarang'a biraz baktığım zaman baz olarak Asya ülkelerine, Asya kültürünü baz almışlar bu şehri yaparken. Hatta öyle ki oynanışta da görürsünüz. Biliyorsunuz ki insanlarla tanışırken işte friendly, rude gibi ilk başta tanışma şeyleri vardı. Buna Tomarang şeklinde bir tanışma eklemişler. Ve aynı Asya kültüründe olduğu gibi bu şekilde selamlayarak tanışıyor insanlarla. Sağ altta bir kasa simgemiz var. Diğer oyunlardan alışık olduğumuz üzere o kasadan veteriner, restoran gibi kendi işletmelerinizi satın alabiliyordunuz. For Rent'te buradan kendinize bir apartman, otel, artık ne istiyorsanız bunu satın alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben 6 daireli bir yer satın aldım. Aslında o yeri kendim yaptım. Şimdi isterseniz gidelim biraz da onun detaylarına bakalım. Evet, gördüğünüz gibi üstte One Roya Kaya Rockside yazmasına bakmayın. Gamer Papers yaşam alanına hoş geldiniz efendim. İlk görüşte çok bir şeye benzemiyor çünkü evi yan koyduğum için o şeye sığmadı, arsaya. Ama sol taraftan evimize giriyoruz. 3 sağda 3 solda olmak üzere dairelerimiz mevcut. Burada böyle bir emlakçı edasıyla tanıtıyorum sizlere. Bu dairelerin hepsi 2 katlı. Alt katta yaşam alanı, üst katta yatak odaları olmak üzere. Ve böyle artık balkon mu dersiniz, teras mı dersiniz, her dairenin böyle bir dış cephesi, dış alanı var. Şimdi açık söylemek gerekirse, yalan söylemeyeyim. Ben bu evi galeriden satın aldım. Galeriden satın alıp koydum. Sıfırdan yapmadım. Ama eğer sıfırdan bir apartman, daire ya da otel işletmesi kurmak isterseniz, böyle bir oynayış görmek isterseniz yorumlarda bana belirtin. Onun da videosunu çekeyim. Gördüğünüz gibi böyle 3 sağda 3 solda olmak üzere bir dairemiz var. Sadece birinci dairemizin içindeki eşyaları görebiliyoruz. Buna da alışık olduğunuz gibi City Living'de de diğer dairelerin içine girmeden eşyaları göremiyoruz. Çünkü orayı başkalarına kiralayacağız. Arka kısımda böyle bir oyun parkı, satranç, barbekü gibi bir ortak alan yaptım. Çünkü Gamer Papers yaşam alanı her aileye, çoluklu çocuklu, isterseniz bekar olun, herkese uygun bir yer. Yine City Living'den alışık olduğumuz üzere apartmanımızın, artık yaşam alanımızın, artık ne derseniz, girişinde bir posta kutusu var. Kiracılarımız buraya kiralarını yatırıyorlar. Postalarını, gelen postalarını buradan alıyorlar. Her daireye özel bir posta kutusu var. Aslında genel bir bakış attığımız zaman olay bu şekilde. Normal bir ev kuruyormuş gibi ev kuruyorsunuz ve farklı daireleri kiralayabiliyorsunuz. Ya da kendiniz kiracı olabiliyorsunuz. Kiralama nasıl yapılıyor, kiracı nasıl olunuyor kısmına gelmeden önce isterseniz bir Tomarang şehrine, yeni eklenen şehre bir göz atalım. Evet, diğer şehirlerde alışık olduğumuz gibi Tomarang şehrinde de 2 kısım bulunuyor. Normalde 3 tane boş alan var. Kiralık ilk önce ev yapabileceğiniz. Ben birine Amber'ın evini yaptım. Amber oturuyor. Diğerinde de Gamer Papers yaşam alanını kurdum. Burası zaten Gamer Papers yaşam alanını kurduğum yer.
en büyük arsamızda. 3 tane boş arsa bulunuyor bu map'te. Bu yeni eklenen map'te. Onun dışında 2 tane de kira ödeyebileceğiniz, kiralayabileceğiniz 2 tane ev var. Bunlardan bir tanesi Sungai Point. 3 daireli, 2 dairesi tutulmuş, 1 dairesi boş şekilde. 2 yatak odası, 1 banyosu var. 2 tane de komşunuz var. Oyun oynanışında komşularla etkileşime girebiliyorsunuz diye biliyorum. Fragmanda öyle bir kısım vardı. Ama bunu oynanış esnasında görürüz, deneyimleriz. Bu şekilde boş daireyi kendiniz kiralayıp oraya oturabiliyorsunuz. Diğeri bunmalaların oturduğu bir ev kısmı var. Heronların oturduğu bir ev kısmı var. Buraya müdahale edemiyorsunuz. Bir de bir tane daha kiralayabileceğiniz bir daire var. Bu da toplam 2 daireden oluşuyor. Bir tanesi boş, bir tanesinde Çahyaputri diye bir aile oturuyor. Nasıl kiralayabiliyorsunuz derseniz alt kat giriş katı kiralanabilir. Üst katta da komşunuz oturuyor. Yüksek ihtimal ortak alanları da vardır, evin içini detaylı incelemedim. Bu evlerin üzerine geldiğiniz zaman, kiralayacağınız evlerin üzerine geldiğiniz zaman evin özelliklerini görebiliyorsunuz. İşte 1 yatak odası, 1 banyo var. 5 üzerinden 2 yıldız alması çok kötü. Rüzgarlı bir alan. Neyse buradan çıkalım. Şimdi biz nasıl kiracı alabiliyoruz? Nasıl dairemizi kiralayabiliyoruz? Bir ona göz atalım. Şimdi Gamer Papers yaşam alanına geri dönelim. Şimdi geldik Gamer Papers yaşam alanımıza. Ben buraya yaşam alanı diyorum. Çünkü ne otel desen değil, apartman desen değil. Böyle bir site. Hadi Gamer Papers sitesi olsun. Şimdi gördüğünüz gibi sağ altta zaten dairelerimizin numaraları ve sıralamaları var. Biz 1. daireyi şu an ziyaret aşamasında olduğumuz için 2. daireyi Fill Vacancy diyerek kiralamaya başlayalım. Burada ne kadar similyona kiralayacağınız var. Mesela bize max 544 similyon önermiş ama biz 200 similyona kiralayacağız. 7 günlük kiralıyoruz. Dairemizin özellikleri ve dairemizde yasaklı olan şeyler burada bizim ekranımızda gözüküyor. Sonra burada sağ tıklayarak kiracı listemiz düşüyor önümüze. Burada bir sürü bu daireye talip olan bir sürü kiracımız var. Bu kiracıların da özellikleri yanlarında yazıyor. Mesela Sage ailesi diyor ki burası 3 yatak odalı 2 banyolu bir daire. Sage ailesi diyor ki bize diyor 1 yatak yeter. Biz diyor 478 milyon vereceğiz diyor. Ma ailesi de Ma ailesi değil, tek bir kişi. Ma da diyor ki bana diyor bir yatak yeter, 355 milyon vermeye hazırım diyor. Bu şekilde kiracılarının listesi var. Biz şimdi gidelim Sage ailesine buraya kiralayalım. Sage ailesine tıklıyorsunuz ve tik kısmına tıklayarak buraya kiralayabiliyorsunuz. Tekrar göstermek adına bir de 3. daireyi kiralayalım. Yine aynı adımları izliyoruz. Bunda da 544 milyon max kira verebilirsiniz bu daireye diyor. 4 yıldızlı gayet nezih bir daire, gayet güzel. Burada işte kurallarımız var. İşte sosyal etkinlik yasak. Çok yüksek sesle müzik dinlemek, konuşmak yasak. Atıyorum daireyi 3 kişi tutuyorsanız 4 kişi kalmanız yasak gibi. Böyle kurallarımız var. Yine aynı şekilde kiracı listemiz var. Bu daire bir yatak odalı, bir banyolu bir daire. Buradan en uygunu kiracıyı bulup burayı kiralıyorsunuz. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Bu şekilde kiralanıyor. Tabi ilerleyen zamanlarda kiracılarla bir etkileşim kuruluyor mu? İşte iki kiracının arasında bir kavga mı çıkar? Bir şey mi olur? Dairelerde bir sorun olduğunda nasıl müdahale ederiz? Bunu bilmiyorum. Daha oynamadığım için. Ama eğer bunları da görmek istiyorsanız, daha fazla bir oynanış videosu görmek istiyorsanız yorumlarda belirtin. Şimdi gelelim ForRent'in aslında en önemli eklentisine. ForRent'te birden fazla aileyle oynayabiliyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Şimdi Manage World'a gidiyorsunuz. Ben zaten yaratmışım bir tane karakter. Ama demek istiyorum ki ben bu karakterle oynamak istemiyorum. Yeni bir aile kurmak istiyorum. Başka bir yerde kiracı olmasını istiyorum derseniz Manage World'a geliyorsunuz. Kiralık bir daireye basıyorsunuz. Diyorsunuz ki zaten bir tane kiralayabileceğiniz yer var bu evde. Buna basıyorsunuz ve sağ alt köşede işte New Household yaratma ekranına bastığınızda size zaten Creative Sim bölümüne yönlendiriyor. Yani bunda ne demek oluyor? Yeni bir sim ailesi ya da yeni bir sim karakteri yapabiliyorsunuz demek oluyor. Bu da aynı oyun içerisinde 2-3 farklı aileyle oynayabilirsiniz demek oluyor. İnisiyatif aktarımı Ne diyorsun boyunca... ablacığım sen? İnanılmaz bir şey bu. Bu sim'e eklenen çok güzel bir şey. Bayıldım. Burada size işte Creative Sim bölümüne ekliyor. Burada yeni aile yapıyorsunuz ve orada kiracı olarak oynamaya devam ediyorsunuz.
Forrent'e geniş bir bakış attığımız zaman böyleydi. Dediğim gibi beni en çok mutlu eden özelliği farklı aileler kurabiliyor olmamız. Çünkü Sims oynayan oyuncular bilir ki kurduğumuz aileler bizim bir parçamız haline geliyor. Bir tane Sim'le oynarken diğer kurduğumuz aile aklımızda kalıyor. Acaba ne yapıyorlar şu an diye. O yüzden Forrent oynarken 3-4 farklı aile yaratıp aynı apartmanın içinde bütün yarattığınız aileleri ekleyip birini oynarken diğeri ne yapıyor görebiliyorsunuz. Hatta onlarla iletişim bile kurabiliyorsunuz. Bu bence çok güzel bir özellik. Daha fazla oynanış videosu isterseniz, hatta hikayeli oynanışlar yapalım derseniz yorumlarda bana yazmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bize abone olup zili açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın. Till the day I die.